Tek gözlü devler. Yunan mitolojisinin en çarpıcı yaratıklarından Kikloplar. Ama belki de bu hikaye dağlarda yaşayan devlerden değil, toprak altındaki kemiklerden doğdu. Ege ve Akdeniz adalarında binlerce yıl önce yaşamış cüce fillerin fosilleri bulundu. Bu kafa taslarının ortasında kocaman bir boşluk vardı. Antik insanlar bu boşluğu bir göz çukuru sandı. Oysa bu fil hortumunun bağlantı noktasıydı. Böylece yanlış yorumlanan fosiller nesilden nesile aktarılan dev hikayelerine dönüştü. Yani Kikloplar belki hiç yaşamadı ama fosiller onları mitolojinin kalbine yerleştirdi. Mit mi, gerçek mi? Karar senin. Bir savaşın kahve molanızdan daha kısa sürebileceğini hiç düşündünüz mü? Takvimler 27 Ağustos 1896'yı gösteriyor. Zanzibar adasında İngilizlerin desteklemediği yeni bir sultan, Halid bin Bargaş, tahta çıkar. İngilizler net bir ultimatom verir. Sabah 9'a kadar sarayı terk et, yoksa sultan blöf yapıyorsunuz, ateş açamazsınız diye karşılık verir. Saat tam 9:02. İngiliz savaş gemileri sarayı bombalamaya başlar. Sultanın ahşap sarayı dakikalar içinde alevler içinde kalır. Tek savaş gemileri olan Glasgow anında sulara gömülür. Sadece 38 dakika sonra beyaz bayrak çekilir. Sonuç, 500'den fazla ölü ve yaralı Zanzibarlı'ya karşılık sadece bir yaralı İngiliz denizci. İşte tarihin en kısa savaşı böyle bitti. Birçok dizi bölümü bile bu savaştan daha uzun. Yemen'den gelen kahve 16. yüzyıl İstanbul'una adım attığında kimse bu koyu içeceğin nelere sebep olacağını bilmiyordu. Tahtakale'nin dar sokaklarında açılan ilk kahvehaneler meddahların sözleriyle, şairlerin mısralarıyla, denizcilerin uzak diğer hikayeleriyle dolup taşıyordu. Fincanlar tüterken sohbetler de koyulaşıyordu. Ama kimi devlet büyüklerini rahatsız eden bir şeyler vardı. Kahvehanelerde dedikodu ve siyaset konuşulması. Kanuni devrinde ilk yasak geldi. Fetvalar verildi. Kapılara mühür vuruldu. Yasağın ardından halk kahveyi gizli gizli içmeye devam etti. 3. Murat zamanında mühürler yeniden vuruldu. Yine de kahvenin kokusu dar sokakların taşlarına sinmişti. Ama en sert yasaklar 4. Murat tarafından uygulandı. Kahve, tütün ve esrar yasaklanmıştı. Yıllar geçti, yasaklar kalktı, kahvehaneler yeniden açıldı. Fincanlar doldu. Köpüklü kahve lokum eşliğinde Osmanlı'nın simgelerinden biri oldu. Ne garip. Bir fincan kahveye 40 yıl hatır biçen bu topraklar bir zamanlar o kahveyi ölümle yasaklamıştı. Atlantis'in bir günde sulara gömüldüğünü hep duyduk. Peki ya bu efsanenin kanıtları burnumuzun dibinde, Akdeniz'de yatıyorsa? Minos uygarlığıyla tanışın. Milattan önce 1600'lerde Akdeniz'in süper gücü onlardı. Ta ki komşuları olan Tera Yanardağı tarihin en büyük patlamalarından birini yaşayana dek. Patlama o kadar şiddetliydi ki oluşan dev tsunamiler Minos'un zengin liman şehirlerini yuttu. Platon'un sulara gömülen kıta anlatısıyla birebir aynı. Kanıt mı? Arkeologlar Minos kalıntılarının üzerinde kalın bir volkanik kül tabakası buldu. Tüm medeniyet kelimenin tam anlamıyla küller altında kalmış ve aniden yok olmuştu. Yani Atlantis kayıp bir kıta değil, belki de tarihin en büyük doğal afetlerinden birinin kurbanı olmuş, gerçek bir medeniyetin efsaneye dönüşmüş haliydi. Sence mantıklı mı bu? Yorumlarda buluşalım. Vikingler dişlerini neden boyuyordu? Bir Viking size gülümsediğinde dişlerinin siyah çizgilerle dolu olduğunu görebilirdiniz. Arkeologlar bazı Viking savaşçılarının dişlerinde yatay siyah çizgiler buldu. Bu izler kemik tozu ve kömür karışımıyla dişlerin kazınmasıyla yapılıyordu. Peki neden ihtiyaç duydular buna? Büyük ihtimalle düşmanlarını korkutmak ve savaş meydanında daha vahşi görünmek için. Ama bu sadece korkutmak amaçlı değil, aynı zamanda kabile aidiyetini ve statüyü gösteren bir işaret de olabilir. O korkutucu gülüşler sadece öfkenin değil, bilinçli bir psikolojik savaşın da parçasıydı. Bir zamanlar Avrupa'da domates ölüme davetiye demekti. Ona zehirli elma diyorlardı ve yüzlerce yıl kimse dokunmadı. Peki neden? 1500'lerde zenginler ve aristokratlar domatesi parlak kurşun alaşımlı tabaklarda yiyordu. Domatesin asidi tabaktaki zehirli kurşunu çözüyor ve yemeğe karıştırıyordu. Sonuç, kurşun zehirlenmesi. Ama herkes suçu o masum meyveye attı. Bu korku yüzünden koca bir kıta yüzyıllarca bu lezzetten mahrum kaldı. Ta ki bilim 1700'lerde asıl suçluyu ortaya çıkarana kadar. Domates değil, kurşun alaşımlı tabaklar. Düşünsene, bir yanlış anlama yüzlerce yıllık bir lezzet kaybı demekti.
Peki sen o devirde yaşasan cesaret edip yer miydin? 1730 Osmanlı İmparatorluğu. Saray, Lale Devri'nin ışıltısıyla parlarken halk ağır vergiler altında eziliyordu. Bu isyan ateşini körükleyecek isim ise bir hamam tellakıydı. Patrona Halil. Saray sefada, halk cefada sloganıyla başlayan isyan kısa sürede İstanbul'u sardı. Öfkeli kalabalık sadrazamın kellesini istedi ve aldı. Ardından Sultan 3. Ahmet tahttan indirildi. Yerine yeğeni 1. Mahmut geçirildi. Tam 43 gün boyunca İstanbul'un yönetimi Patrona Halil'in gölgesinde kaldı. Vezirler onun sözüyle atanıyor, halk taleplerini doğrudan ona iletiyordu. Tahtta bir padişah vardı ama gücü elinde tutan halkın adamıydı. Fakat bu durum devletin sonu demekti. Halil bir bahaneyle saraya davet edildi. Yolda eline bir pusula tutuşturuldu. Pusulada tek bir cümle yazılıydı. Saraya gitme, seni öldürecekler. Ama Patrona Halil okuma yazma bilmiyordu. Gururu cehaletini ele vermesine engel oldu. Cebinde kendi ölüm fermanıyla saraya yürüdü ve tuzağa düşürülerek öldürüldü.